Bir insan daraldığı zamanlar, başkasının elinin onun kalbine yetmediği zamanlarda, o saatlerde özellikle. Çünkü mesela biz sabah namazı saati telefon çalmaz kolay kolay. Ödeyecek faturan yoktur. Bakacak çocuğunun derdi yoktur. İnsan öyle zamanlarda anlar ki dua edip yalvarıp yakarmak istediği birisi vardır. Ve ne kadar ihtiyacı varsa o zattan sabahın o saatinde yalvara yakara. Abiler, insanın böyle daraldığı anlarda anlıyor ki bütün dertlerine derman olacak, konuşacağı, cümle çok önemli, hükmü tüm aleme geçen bir zat lazımdır. Bak abi, tsunami olmuştu, hatırlıyor musun Seyit abi? Kaç kişi öldüğünü biliyor musun tsunami'den? 20.000 kişi abi. Tsunami'den sonra intihardan 32.000. Tsunami'den daha fazla. Peki bu insanlar neyi aramış da bulamamış? Bunların ölümlerine vesile olmuş. İşte o aranılan şeyin ismine biz dua diyoruz abi. Bir insanın kendi kendisine yetemediğinin ismi, adıdır dua. Şimdi dua noktasında şöyle ince bir nokta var. Mesela bazen denk gelmişsinizdir. Özel dualar oluyor. Mesela bazı büyüklerin, evliyaların, mesela Şah-ı Geylani'nin, İmam Rabbani'nin, Mevlana Halidi'nin virtleri, zikirleri oluyor. Orada şöyle yazıyor. Şunu 7 defa oku, 70 defa oku, 40 defa oku. Şunu elde edeceksin. Doğru mu Miraç abi? Hiç denedin mi? Ben denedim, olmadı. Bak çok garip. Şimdi o dualar yanlış mı o zaman Fatih? Yanlış değil. Başka bir problem var. Bak bazı hadislerde de var abi. Denk geliyorsunuz değil mi? Şunu 40 defa okursan şuna şifa olacak. Hatırlıyorsunuz değil mi abi? Şunu 30 defa okursan şifa olacak. Peki niye olmuyor abi? Bak anlatayım niye olmuyor. Şimdi abi bir gün sizinle gitsek bir tane araba alsak. İsminiz neydi abi? Ekrem kardeşim. Seninle gitsek bir araba alsak, bir tane Bugatti Veyron. Fabrika çıkışı ne yazıyor? 380'i bağıra bağıra yapar yazıyor. Doğru mu? Şimdi Ekrem bu araba her koşulda 380 yapar mı? Her koşulda yapmaz. Benzin yerine su koysam yapmaz. Yapmaz değil mi? Tekerleklerini çıkarıp bisiklet taksam yapar mı abi? Peki farsız bir yolda gece sürsem yapar mı Murat? Yapmaz. Peki viteslerinde, direksiyonda problem olsa yapar mı Ekrem? Yapmaz. Şimdi araba çıkışında diyor ki abi, ismin neydi abi? Zafer abi. Bu araba 380 yapar ama uygun koşulları sağlarsan. Bu dua 40 defa okuduğunda netice verir. Ama Zafer uygun bir kul olursa, Zafer benzin yerine su koyuyor mu? Yani Kur'ani gıdalar yerine başka gıda mı besliyor arabayı? Zafer'in direksiyonda problem var mı? Yani Allah'ın yoluna mı adım atıyor? Yoksa o direksiyonu bara, meyhaneye, iddiaya, değil mi Zafer abi? Kalp temiz olacak. Tabii ama amel de olacak. Bu duaların bir tutma kriteri var. 40 kere okursam bu olabilir ama arabanın bakımı ve arabanın motorunda problem var mı? Seyit abi, konu anlaşıldı mı? Şimdi bak abi. Yunus Aleyhisselam'ı biliyorsunuz. Ninova kavmine gidiyor, tebliğ ediyor. Yunus peygamber. Tabi tebliğ ediyor Turgay abi. Ama geri dönüt alamayınca üzülüyor. Allah'tan emir gelmemesine rağmen kavminden uzaklaşıyor Yunus peygamber. Kavminden uzaklaşıp bir gemiye biniyor. Gemide de abi fırtına olduğu zaman, o dönemin adetleri Miraç abi. Fırtına olursa kurra çekilir. Gemiden birisi denize kurban atılır. Bir kura çekiyorlar abi. Yunus peygamber çıkıyor. Ya diyorlar bu önemli bir zat, atmayalım. Bir kura gene Yunus peygamber. Bir kurada gene Yunus peygamber çıkıyor. Mecbur kalıyorlar, atıyorlar. Koca peygamberi denize atıyorlar. Peki sonrasında ne oluyor? Sonrası çok fena. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kıssayı meşhuresinin hülasası. Bak şimdi. Tefekkür 1 saati ne oluyor? 1 yıl nafile ibadetten hayırlı. Etrafındaki her şeyi unut abi. Hayal et Ekrem. Ama derinlemesine hayal et. Denize atılmış. Kim atılıyor Ekrem? Yunus peygamber. Bak düşün Seyit abi. Koca peygamber denize atılıyor. Büyük bir balık onu yutmuş. Düşün, denize atıldın. Yunus balığı seni yutuyor. Onun midesindesin ama iyi düşün. Deniz fırtınalı. Ve gece dağdağlı ve karanlık. Her taraftan ümit kesik bir vaziyette. Şimdi bir daha hayal edelim. Başrolümüzde kim var kardeş? İsim neydi? Cafer. Cafer abi, başrolde kim var? Yunus peygamber. Gemiden atıyorlar mı? Devamında ne oluyor Cafer abi? Bir balık onu yutuyor. Doğru mu? Hava nasıl Cafer abi? Karanlık. Sesler nasıl? Dağdağlı. Sürekli dalga sesleri. Miraç abi bir soru. Bana sana orada yardım edecek bir şey söyle. Allah. Ve Yunus peygamber
Gecenin karanlığı, dalgalar sürekli, sesleri bile çok korkutucu. Ve seni bunlar da yetmemiş, bir yunus balığı yutup midesine çekiyor İbrahim abi. Ve burada yapabilecek tek şeyi yapıyor Yunus peygamber ve diyor ki: La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minez zalimin. Sen teksin ya Rabbim. Ben ise nefsine zulmedenim. Bak abi, çok dikkat edecek bir şey var. İnsan öyle bir zamanda nasıl dua eder? Allah'ım balıktan kurtar. Allah'ım gemi ver. Allah'ım, duaların hiçbir şeyinde talep yok. Turgay abi, dikkat ettin mi? Diyor ki sen o yaratıcısın, teksin, sübhansın. Ben ise nefsine zulmeden kulunum diyor. İnsanlar ev alırken bile Allah'ım ev ver, araba ver derken böyle bir durumda dahi sadece ve sadece Rabbi ile iletişim sağlıyor. Gökhan, ince bir soru soracağım. Hazır mısın? Nefis bizim düşmanımız mı? Neden ayette ben nefsine zulmedenim yardım et diyor? Madem nefis düşmansa zulmetmek iyi olması lazım. Burada öyle vermemiş. Ben de onu düşündüm. Aynı anda hissi kablel vuku oldu. Ruhlarımız zaman mekandan münezzeh olduğu için erkenden çarpışıp aynı şeyi söyledi. Yani ne oluyor orada? Bir insanı cehenneme götürecek amele nefse zulmetmek denir. Ama bu peygamber ondan münezzehtir. Bize ders olsun diyedir onunki. Anladın mı? Nefis bu demek abi. Nefis bu Mehmet. Bir insanı cehenneme götürecek her adıma ne deniyor abi? Nefse zulmetmek. Bu yüzden diyor la ilahe illa ente subhanek inni kuntu minez zalimin. Ben nefsine zulmedenim, sen sübhansın ya Rab diye. Anladın mı Ekrem İnce'yi? Bu münacat, bu yakarış, bu kapıyı çalış, bu dua ona süraten vasıtayı necat, yani bir kurtuluş yolu olmuştur. Şu münacatın sırrı azimi şudur ki, bak abi, bu dua neden bir anda kurtarıyor? Çok garip değil mi? Bak, bizler dua ediyoruz. Dersin başında da söyledim. Bazı dualar var 40 kere ediyoruz değil mi abi? Öyle değil mi Baran? 50 kere ediyoruz, tutmuyor. Miraç abi, böyle bir duada talep bile yokken bunun tutmasının sebebi ne? O vaziyette esbab bir külliye sükût etti. Ne demek bu abi? Sebeplerin hiçbir hükmü kalmadı. Sebeplerin Seydi abi bir hükmü var mı? Bak şimdi. Seydi abi, rahmetli annen çok severdi değil mi seni? Böyle bir durumda yardıma çağırsan gelebilir miydi? Gelemez. Doğru mu? Peki İsmail abi, baban gelebilir mi? Gelemez. Senin işte beraber çalıştığın ekip arkadaşların var. Ara, onlar gelir mi? Faça Remzi abi, yenge, çocuk, hiçbiri mi? Hiçbiri gelmeyip elinde kaldığında anlarsın ki sebepler yalnız perdedir. Yunus aleyhisselam sebepleri arkasına atarak bir dua ettiğinden, yani Rabbi ile birebir perdesiz bir iletişim kurduğundan dolayı onun duası anında kurtuluşuna vesile olmuş. Çünkü o halde ona necat verecek, yani yardım edecek öyle bir zat lazım ki hükmü hem balığa geçsin. Doğru mu Zafer abi? Hem denize geçsin. Doğru mu? Denize de geçmek zorunda değil mi? Dağ karanlık. Hem geceye geçsin. Hem cevvi semaya, yani o fırtınalı havaya geçebilsin. Çünkü onun aleyhinde gecede deniz, hut ittifak etmişler. Bu üçünü birden emrine musahhar eden, bunların her birini birden elinde ve emrinde tutan bir zat onu ancak sahili selamete çıkarabilir. Yoksa kimse onu kurtaramaz. Bak şimdi abi. Cenab-ı Allah zamandan ve mekandan münezzeh değil mi Şahin abi? Neden münezzeh? Allah haşa bila teşbih, affet ya Rab, bu oda kadar olsaydı bizim atom altı partiküllerimize giremezdi. Doğru mu? Atomlara müdahale edemezdi. Kuarklara müdahale edemezdi. Onun da altı esir maddelerine Rıfat müdahale edemezdi. Doğru mu? Bu oda kadar olsaydı kendinden büyük olanlara da müdahale edemezdi. Bu yüzden Cenab-ı Allah zamandan, mekandan münezzeh olmak zorunda. Bakın, bugüne kadar bilimle uğraşan ne kadar adam varsa Turgay abi, sürekli atomun alt parçacığına inmek istemişler. Neden? Çünkü bir insan atom altı partikülleri idare edip elinde tutabilirse zamana da müdahale edebilir. Çünkü zaman dediğin olay maddenin hareketiyle oluşmuş izafi bir kavramdır. Cümlem anlaşıldı mı Kaan abi? Bir insan maddenin hareketine müdahale etse Zafer abi zamanı da elinde tutabilecek. Bu yüzden bilim adamları sürekli atomu parçalamış, onun alt partiküllerine inmiş ama kuarklara varınca, esir maddesine kalınca ellerinde kalmış. Çünkü o kadar ciddi bir yapı taşı var ki abi. Bak düşün, kuarklarına bak. Yani bir dağılsalar
Tuzla buz olursun Turgay abi. Kayyum ismi tecellisiyle seni bir arada tutuyor. Senin atomların hareket halinde mi Turgay abi? Evet, değil mi? Peki hareket halinde atomlardan hareketsizleri nasıl oluyor? Bir kayyum tecellisi var. Yer çekimi denen gravitasyon kuvveti de Allah'ın kayyum isminin başka bir tecellisi. Ben bu kuart dersini geçenlerde yaptım abi. Okudum böyle. Dedim ya Rab, yani bunların su gibi akması lazım. Nasıl bu elim, gözüm, kaşım, bunlar nasıl birbirine yapışıp dağılmadan böyle kalabiliyor dedim. Eve gittim, annem kapıyı açtı. Açtım elimi, dedim ki ya Rab, sen annemle benim kuartlarıma sahip çık, dağıtma dedim. Kuartlarına kadar kimin elinde? Peki oradaki deniz kimin elinde? Peki balık kimin elinde? Geceye kimin sözü geçer? Bütün bunların hepsini bir anda Gökhan elinde tutmayan kimse ne dünyada ne kabirde sana yardımcı olamaz. Madem böyle bir Allah, madem 7 düvelde nefesine kadar, gırtlağındaki nefese kadar almasam ölürüm, vermesem ölürüm İbrahim abi, 2 nefesini dahi elinde tutuyor. Gerek var mı? Başka kapıya gideyim ya. Var mı Hamza abi? Kuarkına kadar aynı Allah tutuyor elinde. Ne gerek var? Madem her şey onun himayesindeyse Miraç abi. Demek ki biraz dal kavukluk oluyor Allah dururken başka kapı çalmak. Eğer bütün halk onun hizmetkarı ve yardımcısı olsaydılar yine 5 para faydaları olmazdı. Miraç abi, konuyu baştan özetleyelim. Başrol karakterimiz kim? Yunus peygamber. Nerede abi? Gemide. Sonra ne oluyor? Denize atıyorlar. Olay nasıl devam ediyor? Bir balık yutuyor. Hava nasıl o esnada? Fırtınalı. Gece nasıl? Karanlık. Böyle bir zamanda 7 düvelin kralı olsan yardımcı olabilir mi? Böyle bir zamanda sana yardım edebilecek bir kelime söyle. Allah. Ama sebeplere tapar gibi değil, sebepleri yaratana tapar gibi Allah. Eğer bütün halk, bak abi şurada 10-20 tanıdığı oldu diye övünenler, iyi dinleyin. Bütün halk onun hizmetkarı ve yardımcısı olsaydılar yine 5 para faydaları olmazdı. Demek esbabın tesiri yoktur. Sebepler perde. Bizde böyle mi abi? Bizde sebepler perde değil ki. Bizde sebepler Allah. Başım sıkışıyor, dua ediyorum Allah'a. Aklımda ya şu banka kredi verir ya şu babam borç verir. Ya nasıl bir Allah'a iman ediyorsun sen ya? Bu kadar sığ mı yani o Allah ya? Açıyorsun elini, Allah'ım hayırlı bir iş ver. Ya Hacer yengeden bulurum ya dayımın kızı olur. Ya sen niye Allah'a bu kadar sebeplere boğuyorsun? Kaza yapıyorsun, o kasko kurtardı. Ya böyle bir Allah'a iman olur mu? Ya ben şunu duydum ya, filanca adam kaza yaptı da BMW diye kurtuldu. Yani Allah can vermedi, o BMW kurtardı o zaman. Ya bizde sebepler perde değil ki abi, bizde sebepler Allah. Şimdi anladın mı Miraç abi, duamız niye tutmuyor? O kadar perdeli ki. Araya o kadar dandik referanslar tutuyoruz ki. Yani iman etmiyoruz, kuartlarıma kadar tutan Allah. Bir yerde bir kötü olay yaşadığını düşün Kaan abi. Karşıdaki adamı yaratan bir Allah var değil mi? Seni yaratan bir Allah var mı? Peki ikinizi yaratan aynı Allah mı? Peki olaydan haberi var mı? Ya madem olaydan haberi var ve madem ikinizi yaratan aynı Allah, zarfı aç, mazrufu oku. Sana bir şey demek istiyor ya. Biz arabada sıkışsak korna manyağı olup orada bile Allah'ı unutan adam olduk ya. Ne ara bu hale geldik abi ya? Sebeplere müptela oluyoruz ya. Az önce işte geçerken bir kardeşimi gördüm. Abi gel sohbete. Dedi şu işim var. Şunu toplamaya çıkıyorum. Mal toplamaya çıkıyorum. Beni anlıyorsun değil mi dedi. Anlamıyorum dedim. Ama sen de Kur'an'ı anlamıyorsun dedim. Ya bu Allah bu kainatı ne için yarattı? Sebepler onun imtihanı Seydi abi. Tercih et diye sunuyor. Tap diye değil. Dua niye tuttu anladın mı abi? Bir tane sebep yok. Bugün hastalansak ilk aklımıza annemiz geliyor. Gelmeyecek abi. Şafi olan Allah. Şifayı da o verecek. Doktora gidiyoruz, lan ne doktor beni iyi etti. Ya doktorun verdiği ilaç akıllı yok, şuuru yok, bir fakülte görmemiş, seni iyi edemez. Sebepler perdedir. Sebepler yalnız perde. Bak şimdi düşün. Biraz açalım mı konuyu? Şimdi şurada bir tane bardak olduğunu düşün abi. Zafer abi benimlesin değil mi? Şu perde ama perde dev gibi. Yani beni Şahin abi görmüyorsunuz. Tamam mı? Ben yokum arkada. Perde geldi, bardağı kaldırdı, havada gezdi ve bardağı yerine koydu. Ve ben soruyorum, diyorum ki bu bardağı kaldıran nedir? Bana perde demek zorundasın, arkada beni görmüyorsun. Doğru mu?
Doğru değil mi? Çünkü doğru mu abi? Sadece perde görüyorsunuz. Peki şimdi bakalım bu bardağın kalkması için ne lazım? Bu bardağın kalkması için kaldırma ilmi lazım. Bak şimdi kalkmıyor. Niye? Çünkü yandan 2 tane basınç bir de yer çekimine zıt 3. kuvveti uygulamazsan bu bardak kalkmaz. Bu bir ilim midir? Demek ilim lazım. Peki Gökhan, ilmimle bakıyorum gene olmuyor. Niye? İlim yanında bir de kudret lazım. Bileceğim, amele dökeceğim. Peki bunun yanında başka ne lazım? İrade lazım. İrade ne demek Fatih? Tercih etmek. Yani benim canım bunu kaldırmaya tercih etmesi lazım. Peki 4. ne lazım? Hayat sahibi olması lazım. 5. şefkat, yani faydaları gözeterek iş yapmak lazım. Peki soruyorum. Şu gördüğün perdede bunlardan hangi biri var? Hangisi var abi? Senin gördüğün bulutta hangisi var? İlaçta hangisi var? Dalga mı geçiyorsun ya? Akılsız, şuursuz ilaç beni iyi etti. İyi etmeyi yaratan kim? Perde arkasında icraat sahibi kim? Nasıl sebeplere müptela olmuşuz biz böyle ya? Perde abi, perde. Sen anjiyo oldun. Lan anjiyo dediğin pıhtı ne senin yani? Pıhtı dediğin ne abi? Bir kün feyekün ya. Ya bir emri ilahi değil mi? Anjiyogram tutuldu. Tutturan kim ya? Kas grubuna emri veren kim? Kim abi, kim? Kuarklarına kadar elinde tutan bir Allah var ya. Ya ne basit dualar abi bizimkiler. Vallahi yani ben abi kardeşlerle konuşuyorum. Ya bizim konumuz şu evi de alayım, bu arabayı da alayım. Bunlar olmaması lazım abi ya. 20-30 yıl sonra göçeceğim bir diğer var ya. Yunus peygamberin duası neden kabul oluyor? Tekrar söyleyeyim. Bizim gibi sebeplere tapmıyor çünkü. Anında kabul oluyor dua. Görüyor musun olayı Miraç abi? Sebepler perde. Müsebbibül esbaptan başka bir melce olmadığını aynel yakin gördüğümden sırrı ehadiyet, nuru tevhid içinde inkişaf ettiği için şu münacat, dua, yakarış, birdenbire geceyi, denizi ve balığı musahhar etmiş. Sırrı ehadiyet ne demek Gökhan? Hazır mısın? Allah'ın birliğinin 2 farklı kelimeyle anlamı vardır. Biri vahidiyet, vahdaniyet. Ne demek abi? Bütün kainatta gözüken birliği. Bir de ehadiyet, özelde gözüken birliği. Gökhan, güneşin ışığı her yere vuruyor mu? Buna vahidiyet denir. Peki buna vurduğunda sadece bütün renkleri absorbe edip yeşili yansıtıyor, yeşil görüyorsun. Buna vurduğunda kırmızı görüyorsun, özellik görüyor musun? Bu özellik görmeye de ehadiyet denir. Hepimizde abi Cafer abi 2 göz, 1 burun, 2 kulak hepimizde var mı buradaki? Bu vahidiyet. Peki benimkinin dizimiyle seninki farklı mı? İşte bu özel dizime de ehadiyet deniyor. Şimdi inceye geliyorum. Hazır mısınız abi? Allah sırrı ehadiyet gösterirse Yunus Aleyhisselam'daki gibi perdesiz tecelli eder. Borç batağındayken saniyede kurtulduğunu görürsün ayan beyan. Yüreğin yangın yeriyken İbrahim'in ateşi gibi yanmadığını görürsün 1 saniye sonra. Deliler gibi hastayken en sağlıklıdan daha çok şükrettiğini görürsün 1 dakikada. Allah sana 47 kromozomlu çocuk verir. 46 kromozomlunun 46 katı daha çok şükredersin sana Allah hatırlattığı için 1 saniyede. Tek yapman gereken şey sebeplere tapmamak, bu kadar. Zor mu? Zoruna mı gidiyor Allah'ın böyle istediğini amel etmek? Sebepleri Allah yarattı diyeceksin ya. Aynı el diyeceksin yani. Dediğin an o münacatın kabulünün hızını Bugatti'de göremeyeceksin. O nuru tevhid ile hutun, yani balığın karnını bir tahtel bahir gemisi, denizaltı. Ona zulmedecek balık ne oluyor? Denizaltı. Ya böyle komedi olur mu ya? Yardıma bak Gökhan, yardıma. Tahtel bahir gemisi hükmüne geçirip ve zelzeleli dağvari envaç dehşeti içinde denizi o nuru tevhid ile emniyetli bir sahra. O dalgalı deniz ne oluyor abi? Yol yürüyeceğin çöl oluyor ya. Bir meydanı cevelan ve tenezzühgahı olarak o nur ile sema yüzünü bulutlardan süpürüp, geceydi yani, kameri bir lamba, ayı da lamba yaptı, koca ayı. Nasıl Allah abi? Dünyanın 1.300.000 katı büyüklüğündeki güneşi düzenli şekilde sana hizmetkar yapan bir Allah. Bir gün dedi mi abi güneş, ya bir bırakın Venüs'le çay içeyim geleyim. Ulan şu Satürn'ü bir çaya diyor mu abi? Sana muzahhar etmiş. Emir nefer etmiş. Koca güneş Allah'ı dinlerken senin dinlememen ne olacak? Bir lamba gibi başı üstünde bulundurdu. Her taraftan onu tehdit ve tazyik eden o mahlukat her cihette ona dostluk yüzünü gösterdiler. Ta sahili selamete çıktı.
şecereyi yaktığın altında o lütfu Rabbani'yi müşahede etti. Yunus peygamberin dersinden sonra Turgay abi, bırak alem neye tapıyorsa tapsın, neye güveniyorsa güvensin. Sen aynen şöyle söyle. Kimi şansa bıraktı, kimi zamana bıraktı. Ben sana bıraktım ya Rabbi.